1405 yılı. Çinli bir deniz askeri olan Zheng He denizlere açılıyor. Bu önümüzdeki 28 yıl boyunca yaptığı en büyükleri olan 7 keşif yolculuğunun ilkiydi. Hala tarihçiler arasında onun gerçekten nereye kadar bu yolculuğu yaptığı konusunda tartışmalar devam ediyor. Kimi araştırmacılar, Zheng He'nin sadece Hint Okyanusu ve Güneydoğu Asya kıyılarını dolaştığını konuşurken, bazıları çok daha ileri gittiğini, bunun mümkün olamayacağını ama yine de gittiğini söylüyor. Hatta bir kitap, donanmasının Pasifik'i aşıp Amerika kıtasına, belki de Karayiplere kadar gittiğini bile öne sürüyor. Elbette bu söylentilere kimse inanmıyor. Ama kesin olan bir şey var. Zheng He, Güney Çin denizinden yola çıkıp Doğu Hint adalarını ve Hint Okyanusu'nun birçok limanını ziyaret etti. Onun asıl amacı yeni topraklar kazanmak değildi. Ticaret yapmak, dostluklar kurmak ve Çin'in gücünün büyüklüğünü tüm dünyaya göstermekti. Bu seferler Ming Hanedanlığı'nın yükselişinin bir göstergesiydi. Çünkü Moğolların Çin üzerindeki yüzyıllar süren hakimiyeti sona ermiş, Mingler ülkeyi yeniden bir araya getirerek Uzak Doğu'nun en güçlü devleti haline gelmişti. Artık Çin dünyaya geri dönüyor ve gücünü herkese gösteriyordu. Ama onlar için birçok zorluk vardı. Kuzeydoğu'da Mançurlar, batıda Türkler ve Moğollar, Güney denizlerinde korsan filoları ve çok geçmeden Avrupa'nın gelişmiş silahlarla donanmış ilk kaşifleri de Çin'in kapısını çalacaktı. Ming Hanedanlığı bütün bu tehlikelerin üstesinden gelebilecek miydi? İşte bu sorunun cevabı Çin tarihinin en önemli hikayelerinden birini oluşturuyor. Mingler ortaya çıktığında tarih 14. yüzyılın ortalarını gösteriyordu. Çin binlerce yıldır dünyanın en eski uygarlıklarından birine ev sahipliği yapıyordu. Tarıma elverişli iklimi sayesinde Sarı Nehir ve Yangtze çevresinde çok eski çağlardan beri güçlü kültürler gelişmişti. Yazının ortaya çıkışı, tekerleğin icadı ve büyük şehirlerin doğuşu, Çin'i Mısır, Mezopotamya ve Indus Vadisi ile birlikte dünyanın 4 büyük medeniyetlerinden biri haline getirmişti. Tabii Çin'in geçmişi yalnızca başarılarla dolu bir geçmiş değildi. Mitlerle karışmış erken dönemlerin ardından Çin hanedanlığı ülkeyi ilk kez tek çatı altında toplamış, daha sonra gelen Tang hanedanlığı ise Çin'i kültürel ve ekonomik açıdan altın çağına ulaşmasını sağlamıştı. Ming hanedanlığı da bu zincirin bir parçasıydı. Ama öylesine güçlü bir parça ki, etkisi sadece kendi döneminde değil, yüzyıllar boyunca hissedilecekti. Çin hanedanlarının tarihi hep dış tehditlerle yoğrulmuştur. İşte Minglerin iktidara gelişi de bu yabancı baskıların gölgesinde mümkün oldu. Onların hikayesi hem büyük bir yükselişin hem de dramatik bir gerileyişin öyküsüdür. Tang hanedanlığı örneğine bakalım. Çin yüzyıllar boyunca bu güçlü hanedanın yönetimi altında kaldı. Ancak kuzeyden ve batıdan gelen Türk boylarının göçleri imparatorluğun kapılarına sürekli baskı getiriyordu. Sibirya'dan ve dış Moğolistan'dan dalga dalga yayılan bu gruplar Asya'nın geniş topraklarını ele geçirip kendi güçlerini kurmuşlardı. Çin için tehdit büyüktü. Tang sonunda bu saldırıları durdurmayı başarsa da bugün bile Çin'in kuzeybatısında Han Çinlilerden çok Uygur Türklerinin yaşaması bu tarihsel göçlerin kalıcı izini gösteriyor. İşte bu yüzden Çin hanedanları yüzyıllar boyunca kuzey sınırlarını korumak için bir savunma hattı inşa etti. Çin Seddi. Ama bu duvar bile her zaman yeterli olmadı. 13. yüzyılda Çin'in üzerine çok daha büyük bir fırtına çöktü. Moğollar. Cengiz Han önderliğinde birleşen bu savaşçı topluluk önce 1205'te Çin'e akınlar düzenledi. Ancak tüm ülkeyi fethetmeleri uzun sürdü. Çünkü Cengiz ve halefleri kimi zaman Orta Asya'nın zengin kentlerine, kimi zaman Orta Doğu'ya yöneliyor, başka hedeflerle oyalanıyordu. Buna rağmen Pekin 1200 onların ortalarında Moğol ordularının eline geçti. Yine de Güney Song Hanedanlığı tam yarım yüzyıl daha direnebildi. 1270'lere gelindiğinde Çin tamamen düşmüştü.
Artık sahnede yeni bir hanedan vardı. Kubilay Han'ın başında bulunduğu Yuan Hanedanlığı. Kubilay, ticareti destekleyen, Çin kültürünü benimsemeye çalışan, ileri görüşlü bir hükümdardı. Ama Han Çinlileri için değişmeyen bir gerçek vardı. Artık kendi halkları tarafından değil, yabancı bir güç tarafından yönetiliyorlardı. Bu yabancı hakimiyet, ileride Ming Hanedanlığı'nın doğuşuyla kırılacaktı. Kubilay Han dönemi Moğol yönetiminin en parlak yıllarıydı. Fakat 14. yüzyılda işler hızla değişti. Tüm Avrasya kıtası felaketlerle boğuşuyordu. Kara ölüm adıyla bilinen veba, kıtlıklar, sert iklim koşulları. İnsanlar kitleler halinde hayatlarını kaybediyor, imparatorluklar sarsılıyordu. Çin'de de durum farklı değildi. Yuan hanedanlığı halkın gözünde giderek itibarını yitirdi. Zayıf imparatorlar, hanedan üyeleri arasındaki çekişmeler ve iç savaşlar ülkeyi kaosa sürükledi. Tam bu kargaşa içinde hiç beklenmedik bir figür yükseldi. Zhu Yuanzhang. Doğu Çin'in fakir bir köyünde doğmuş, gençliğinde bir Budist manastırında keşişlik yapmıştı. 1351'de patlak veren Kızıl Türban isyanı sırasında manastırı yakılınca Zhu kendisini savaşın ortasında buldu. Önce küçük bir köylü ordusunda savaştı. Kısa sürede komutanlığa yükseldi. 1356'da Nanjing'i ele geçirdiğinde artık kendi ordusunun lideriydi. Nanjing çok önemliydi. Yüzyıllar boyunca zaman zaman Çin'in başkenti olmuş, güneyin en güçlü merkezlerinden biri sayılmıştı. Zhu burada güç kazandı. Daha fazla toprak fethetti. Başlangıçta Kızıl Türban isyancılarıyla aynı safta görünse de zamanla kendi yolunu çizdi. 1363'te Poyang Gölü'nde yaşanan büyük savaşta eski müttefiklerine karşı savaştı ve kazandı. Ardından Wu eyaletinin kralı olduğunu ilan etti. 1368'e gelindiğinde Zhu, Çin'in güney ve doğusunu büyük ölçüde birleştirmişti. Yuan hanedanlığı artık çökmüştü. Bu yıldan itibaren tarihçiler Çin'de yeni bir dönemin başladığını kabul eder. Ming Hanedanlığı dönemi. Zhu'nun seçtiği Ming ismi, parlak ya da ışık saçan anlamına geliyordu. Bu isim hem halkın uzun yıllar süren yabancı yönetimden sonra yeniden umut bulmasını simgeliyor, hem de Zhu'nun dini geçmişine gönderme yapıyordu. Zhu, yani Hongwu İmparatoru, 1398'e kadar yaklaşık 30 yıl boyunca hüküm sürdü. Onun saltanatında öncelik, Moğol tehdidini ortadan kaldırmak ve ülkenin parçalı bölgelerini yeniden bir araya getirmekti. Ayrıca yüzyıllar süren yabancı hakimiyetin ardından Çin'in kendi geleneklerine dayalı yeni bir devlet sistemi kuruldu. Hongwu'nun reformları Ming Hanedanlığı'nın gelecekteki yüzyıllarını şekillendirecek, Çin tarihine damgasını vuracaktı. Ming Hanedanlığı döneminde nüfus hakkında elimizde kesin rakamlar olmasa da, tarihçiler genellikle 90 ila 100 milyon insanın bu dev imparatorluk altında yaşadığını kabul eder. Halkın büyük kısmı pirinç ve diğer mahsulleri eken sıradan çiftçilerdi. Ama elbette sadece köyler yoktu. Ticaretin ve yönetimin kalbi olan büyük şehirler ve kasabalar da vardı. Böylesine geniş bir devletin ayakta kalabilmesi için düzenli bir yönetim ve vergi sistemi şarttı. Vergiler olmadan imparatorluğun ayakta kalması imkansızdı. Neyse ki Çin, yüzyıllar boyunca gelişmiş bir bürokratik gelenek oluşturmuştu. Ming Devleti, deneyimli bir memur sınıfına, düzenli bir orduya ve güçlü bir saray teşkilatına sahipti. Nanjing'de kurulan ilk başkentte ve daha sonra Pekin'de yerleşen imparatorluk merkezinde küçük ama etkili bir danışma konseyi görev yapıyordu. Bu konsey Avrupa'da yüzyıllar sonra ortaya çıkacak olan hükümet kabinelerinin adeta erken bir versiyonuydu. Sarayda işler oldukça sistematik yürütülüyordu. Önemli bir mesele ortaya çıktığında ordu komutanları veya üst düzey memurlar doğrudan imparatorun huzuruna çıkar, görüşlerini aktarırdı. Yönetim yalnızca saray duvarları içinde kalmıyordu. Çin'in dört bir yanına ulaşan haberleşme ağı sayesinde Pekin'den yola çıkan bir posta birkaç hafta içinde Nanjing'e ulaşabiliyordu.
Bu bile Ming hükümetinin ne kadar etkili bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Hongwu İmparatoru'nun son yılları ise taht kavgalarıyla gölgelendi. 1398'de öldüğünde en büyük oğlu Zhu Biao zaten yıllar önce ölmüştü. Normalde tahta onun çıkması gerekiyordu. Ama ortada büyük bir sorun vardı. Zhu Biao'nun oğlu, yani Hongwu'nun torunu Zhu Yunwen henüz 14 yaşındaydı. Çok gençti. Üstelik imparatorluğun temelleri hala tazeydi. Öte yandan Hongwu'nun hayatta kalan diğer oğulları yetişkin, deneyimli ve kendi güçlerini toplamış durumdaydı. Bunlardan biri 1360 doğumlu Zhu Di'ydi. Babası onu yıllar önce kuzeye Pekin'e göndermiş, sınır bölgelerinin denetimini ona bırakmıştı. Yani Zhu Di yalnızca güçlü değil, aynı zamanda siyasi ve askeri deneyime de sahipti. Yine de o dönemde Çin'de hakim olan düşünce açıktı. İlk doğan oğlun soyundan gelenler önceliklidir. Bu yüzden 1398'de Hongwu öldüğünde tahta genç Zhu Yunwen geçti. Tarihe Jianwen İmparatoru olarak geçti. Ama amcası Zhu Di bu sonucu asla kabul etmedi. Çok geçmeden aralarında kanlı bir taht savaşı başladı. 1402'de Zhu Di ordusuyla Nanjing'e yürüdü. Şehir düşerken imparatorluk sarayı alevler içinde kaldı. Jianwen'in yangında öldüğü söylense de öldürülmüş olması da mümkün. Böylece Zhu Di tahtı ele geçirdi ve Ming'in 3. hükümdarı oldu. İmparatorluk unvanı ise tarihe Yongle İmparatoru olarak geçti. Yongle, yani sürekli mutluluk. Bu adı seçmesi boşuna değildi. Amacı açıktı. Ming'i kuran Hongwu'nun kargaşa dolu yıllarından sonra imparatorluğun artık istikrara kavuştuğunu göstermek ve gerçekten de Yongle saltanatı Ming hanedanlığının altın çağı oldu. Onun döneminde Çin yalnızca Asya'nın en güçlü devleti olarak konumunu sağlamlaştırmadı. Aynı zamanda devasa keşif yolculuklarına çıktı. Büyük inşaat projeleri ve altyapı yatırımlarıyla ülkeyi dönüştürdü. Aynı zamanda Yuan döneminde geri plana itilmiş toplulukları yeniden sisteme dahil ederek toplumsal düzeni güçlendirdi. Yongle İmparatoru, Ming tarihinin en parlak yıldızıydı. Onun adı yalnızca sürekli mutluluk değil, aynı zamanda Çin'in yeniden doğuşunun sembolü oldu. Yongle İmparatorunun saltanatı yalnızca taht için verdiği mücadeleyle değil, imparatorluğun yeniden şekillendirilmesiyle de hatırlanır. En yakın takipçilerini ödüllendirerek bölgesel lordluklara terfi ettirdi. Sadık hizmetkarları için yeni ünvanlar ve rütbeler yarattı. Bunun amacı basitti. Ming yönetimini sağlamlaştırmak, devlete istikrar kazandırmak. Sarayda memur sistemini de güçlendirdi. Yetenekli bürokratlar ve akademisyenler yetiştiriliyor, ülkenin hem merkezden hem de bölgelerden düzenli bir şekilde yönetilmesi sağlanıyordu. Çünkü iyi eğitimli memurlar olmadan vergiler toplanamaz, devlet işleyemezdi. Yongle'nin yaptığı bu düzenlemeler, devleti ayakta tutan en önemli sütunlardan biri oldu. Askeri alanda da büyük yenilikler geldi. Avrupa'da bu döneme askeri devrim deniyordu. Toplar ve ateşli silahlar kıta boyunca yayılıyordu. Çin'de de benzer bir süreç yaşanıyordu. İlk el topları tanıtıldı. Askerler için profesyonel eğitim merkezleri kuruldu. Ordu artık yalnızca kalabalık bir güç değil, disiplinli ve modern bir kuvvet olma yoluna girmişti. Ama Yongle'nin adı en çok inşa ettirdiği muazzam saray kompleksiyle anılır. Yasak şehir. Babası Hongwu, başkenti Nanjing'de kurmuştu. Bunun sebebi, Zhu Yuanzhang'ın yani Hongwu'nun iktidara yürürken 1356'da fethettiği ilk büyük şehrin orası olmasıydı. Ancak Yongle, kuzeyde Pekin'de uzun yıllar görev yapmış, gücünü orada pekiştirmişti. Bu yüzden başkenti Pekin'e taşımaya karar verdi. 1406'da başlayan inşaat tam 14 yıl sürdü. 1420'de hükümet resmen Pekin'e taşındığında yasak şehir artık imparatorluğun kalbiydi. Adı şehir boşuna değildi. Bu yalnızca bir saray değil, imparatorluk hükümetinin tüm birimlerini barındıran devasa bir kompleksin adıydı. 8900'den fazla odasıyla içinde yüz binlerce insanın görev yaptığı dev bir ağ. İnşaatında 1 milyona kadar işçi çalıştığı söylenir. Kalbinin merkezinde ise ihtişamıyla göz kamaştıran yüce uyum salonu vardı.
Yasak şehir 20. yüzyıl başlarına kadar neredeyse kesintisiz bir şekilde Çin'in yönetim merkezi oldu. Bugün hala Çin tarihinin sembollerinden biri. Yongle'nin dev eserleri yalnızca saraylarla sınırlı değildi. Ülkenin damarları sayılan kanalları da yeniletti. Çin, büyük nehirlerin ülkesi. Sarı Nehir, Yangtze ve İncik Nehri doğudan batıya akarken, yüzyıllar önce kuzeyle güneyi birbirine bağlayan yapay kanallar inşa edilmişti. Bunların en büyüğü Büyük Kanal'dı. Kökenleri antik çağa uzanan bu su yolu, zamanla ihmal edilmiş, sellerle ve depremlerle zarar görmüştü. 1411'de Yongle büyük bir restorasyon başlattı. Sadece onarım değil, tam bir yenileme. 150 binden fazla işçi çalıştı. Yeni göller ve barajlar kazıldı, kanallar tarandı, kilitler inşa edildi. Böylece yalnızca tahıl taşımacılığı kolaylaştırılmadı. Ülkenin kalbi yeniden canlandırıldı. Ulaşım hızlandı, ticaret güçlendi, siyasi birlik sağlandı. Yongle İmparatoru'nun bu projeleri, onun yalnızca bir fatih değil, aynı zamanda büyük bir devlet kurucusu olduğunu gösterir. Yasak şehir gökyüzüne meydan okurken, Büyük Kanal ülkenin damarlarını besliyordu. Bu iki eser, onun saltanatının hem sembolü hem de Çin tarihine bıraktığı en kalıcı miraslardan biri oldu. Yongle İmparatoru, Büyük Kanal'ı restore etmeye başladığında aklında büyük bir plan vardı. Başkenti Nanjing'den kuzeydeki Pekin'e taşımak. Kanalı yeniden düzenleyerek kuzey ucunu Pekin'e bağladı ve böylece imparatorluğun ticaret ağlarını başkente yönlendirdi. Çin'in ekonomik kalbi artık kuzeyde atıyordu. Ama Yongle'nin yaptığı büyük projeler bununla sınırlı değildi. Aynı yıllarda dünya tarihinin en görkemli deniz yolculuklarından birini başlattı. 1405'te başlayan ve toplam 7 seferden oluşan bu keşifler, Ming Hanedanlığı'nın denizlerdeki hazine yolculukları olarak bilinir. Yolculukların başında imparatorun en güvendiği isimlerden biri vardı. Zheng He. Zheng He sıradan bir amiral değildi. Gençliğinde Çinliler tarafından esir alınmış bir Müslümandı. Zamanla Çin geleneklerini benimsemiş, sarayda yükselmişti. Farklı kültürleri tanıyor, yabancı toplumların düşünce ve adetlerini biliyordu. Bu özellikleri onu Çin'in denizlerdeki yüzü haline getirdi. Seferlerin amacı sadece ticaret yapmak değildi. Yongle, Çin'in gücünü Asya boyunca göstermek, diplomatik ilişkiler kurmak ve hatta gerektiğinde istihbarat toplamak istiyordu. Kim bilir, belki de Çin'in sınırlarını daha da batıya, Hint kıyılarına ya da Doğu Hint adalarına genişletmeyi düşünüyordu. Bu yolculuklar zamanla efsanelerle kaplandı. Hatta bazı iddialara göre Zheng He, Christoph Kolomb'dan onlarca yıl önce Amerika kıtasına ulaşmıştı. Ancak bunu kanıtlayan hiçbir somut delil yok. Gerçek olan şu ki, Zheng He'nin ilk seferi 1405'te başladı. Donanma, Çin'den yola çıkıp Güneydoğu Asya'ya, oradan Sri Lanka'ya kadar gitti ve 1407'de geri döndü. Sonraki seferler de aynı rotaları izledi. 1414 ve 1415'te Hint kıyılarını dolaşıp Basra Körfezi'nin girişine kadar ulaştılar. 1420. yılların başında ise en iddialı yolculuk yapıldı. Zheng He ve donanması bugünkü Somali kıyılarına, yani Afrika boynuzuna kadar gitti. Bu seferleri unutulmaz kılan yalnızca gidilen mesafe değildi. Aynı zamanda kullanılan gemilerin büyüklüğüydü. Hazine gemileri o kadar büyüktü ki Avrupa'nın daha sonraki yüzyıllarda inşa ettiği birçok gemiyi gölgede bırakıyordu. Yüzlerce gemiden oluşan filoda 10 binlerce adam vardı. Rotalar aslında yeni değildi. Hint ve Arap tüccarlar yüzyıllardır bu yolları kullanıyordu. Çinliler bu denizcilerin tecrübelerinden öğrenmişti. Ama fark şuydu: artık bu rotalarda bir tüccar gemisi değil, dünyanın en güçlü imparatorluğunun donanması dolaşıyordu. Ve bu tüm Asya'ya Çin'in büyüklüğünü hatırlatıyordu. Zheng He'nin yolculukları yalnızca ticaret ve diplomasi değildi.
Aslında Ming Hanedanlığı'nın tüm dünyaya "biz yeniden güçlendik" mesajını vermesiydi. Moğolların yarım yüzyıl önce Çin'i yönetmiş olmasından sonra bu seferler Ming'in yeniden doğuşunun açık bir ilanıydı. Çin artık kendi sınırlarına kapanmıyor, gücünü Hint Okyanusu'na, Güneydoğu Asya ve hatta Afrika'ya kadar taşıyordu. Zheng He'nin seferleri boyunca durakladığı her liman, imparatorluğun prestijini büyütmek için bir sahne gibiydi. Güneydoğu Asya'da, Hindistan kıyılarında ve daha uzak bölgelerde yerel hükümdarlarla karşılaşıyor, onlara imparatorun mesajlarını iletiyor, hediyeler veriyor ve aynı zamanda hediyeler alıyordu. Bunlar yalnızca diplomatik nezaketler değildi. Ming için bu ilişkiler bir tür hiyerarşinin parçasıydı. Çünkü Çin kendisini merkeze koyan bir dünya düzeni tasavvur ediyordu. Merkezde imparator vardı. Çevresinde ise vasal sayılan devletler. Bu yaklaşım yeni değildi. Çin yüzyıllardır bugünkü Vietnam topraklarında, yani eski İndoçin bölgesinde etkisini hissettirmeye çalışmıştı. Güney Çin Denizi boyunca Doğu Hint adalarına, karada ise Tibet'e, Moğolistan'a ve Sibirya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya Çin'in gözünde haraç düzeninin parçasıydı. Tabii bu toprakların hepsini doğrudan kontrol etmeleri imkansızdı. Bazı bölgelerden düzenli haraç alınabiliyor, bazılarında ise sadece dönemsel nüfus sağlanabiliyordu. Ming'in Tibet üzerindeki ilgisi bunun iyi bir örneğidir. Çin'in Tibet'i kendi düzenine katma hayali aslında Tang Hanedanlığı'na kadar uzanıyordu. 7. yüzyılda Tang imparatorlarıyla Tibet hükümdarları arasında diplomatik ilişkiler kurulmuş, bazen Çinliler bölgeden haraç toplamayı başarmıştı. Ama hiçbir zaman kolay olmamıştı. Çünkü Çin'in batı sınırları sürekli baskı altındaydı. Kuzeyden Türk akıncıları, batıdan göçebe kabileler. Üstelik Tibet'in coğrafyası zaten işleri zorlaştırıyordu. Çin'in asıl kalbi her zaman doğuda, verimli ovaların, büyük nehirlerin ve kalabalık şehirlerin bulunduğu bölgedeydi. Pekin, Şanghay, Nanjing. Batıya gidildikçe arazi sertleşiyor, nüfus seyrekleşiyor, çöller ve dağlık bozkırlar başlıyordu. Tibet tam da bu uzak ve ulaşılması güç coğrafyanın ortasında yer alıyordu. Bu yüzden Çin'in Tibet üzerindeki hakimiyeti hep sınırlı kaldı. Ming imparatorları zaman zaman oraya seferler düzenledi, elçiler gönderdi, haraç topladı. Ama kalıcı bir kontrol kurmak, vergi sistemini yerleştirmek veya sağlam bir bürokrasi inşa etmek her zaman zordu. Yine de Ming döneminde Tibet üzerinde belli bir nüfuz alanı oluşturuldu. Daha sonraki yüzyıllarda Qing Hanedanlığı döneminde yazılmış Ming Tarihi adlı büyük kronik, Ming'in Tibet'te resmi bürokrasiler ve vergi düzenleri kurduğunu iddia eder. Çinli haritacılar bu dönemde Tibet'in ayrıntılı haritalarını çizer, imparatorluk sınırlarını sanki Tibet'i de içine alıyormuş gibi kaydederdi. Bu da Ming'in kendi vizyonunu ortaya koyuyordu. Çin yalnızca bir krallık değildi, çok katmanlı bir imparatorluktu. 16. yüzyılda Çin'e gelen Avrupalılar da bunu fark ettiler. Portekizli, İtalyan ve Hollandalı tüccarlar, misyonerler ve elçiler önce burayı tek bir krallık gibi görseler de kısa sürede işin aslını anladılar. İmparator doğrudan yönettiği çekirdek toprakların ötesinde haraç ödeyen vasal krallıklar zincirine sahipti. Bu imparatorluk düzeni Çin'in dünya görüşünün temeliydi. Kısacası Zheng He'nin yolculukları ve Ming'in diplomasi anlayışı yalnızca ticaret ve meraktan ibaret değildi. Bu, Çin'in kendi merkezli düzenini Asya'nın dört bir yanına yayma girişimiydi. Tibet'te, Güneydoğu Asya'da, Hint Okyanusu'nda ya da Afrika kıyılarında fark etmez. Her yerde aynı mesaj veriliyordu. Çin, dünyanın merkezinde duran büyük bir güçtür. Haritalar. Erken modern dönemde yalnızca kağıt üzerindeki çizgiler değildi. Onlar imparatorluk gücünün gerçek araçlarıydı. Bir bölgeyi yönetmek ya da fethetmek istiyorsanız, önce onun coğrafyasını tanımak zorundaydınız. Ming imparatorları da bu gerçeği çok iyi biliyordu.
Bu yüzden Tibet'in haritaları çizildi, misyonlar düzenlendi, Pekin'le Himalayaların ötesindeki bu yüksek topraklar arasında bağlantılar kuruldu. Bazı Ming imparatorları saraylarında Tibetli lamaları misafir etti. Bu yalnızca dini bir merak değildi. Aynı zamanda siyasi bir jestti. Tibet'in önde gelenleri zaman zaman Pekin'e davet edilir, imparatora saygılarını sunmaları istenirdi. Böylece Ming Sarayı, Tibet üzerinde sembolik bir nüfus kurduğunu gösteriyordu. Ancak gerçekte Tibet hiçbir zaman sürekli fethedilen ve tam anlamıyla Çin İmparatorluğu'na bağlanan bir yer olmadı. Daha çok sınırda duran, zaman zaman haraç gönderen, zaman zaman da kendi bağımsızlığını koruyan bir yerdi. Çin'in Tibet üzerindeki doğrudan kontrolü sınırlıydı ve çoğu zaman Tibetlilerin kendi iradeleriyle sınırlandırılmıştı. Ama Ming hanedanlığını yalnızca dış politika ve diplomasiyle anmak olmazdı. Bu dönem aynı zamanda Çin kültürünün en parlak sayfalarından birini yazdı. Ve bu kültürel canlanmanın ardında güçlü bir devlet etkisi vardı. Saray, sanat ve bilimi yalnızca teşvik etmekle kalmadı, bizzat yönlendirdi. Ming döneminde sanatçılar, şairler, kaligraflar ve akademisyenler, imparatorların ve yüksek saray görevlilerinin koruması altındaydı. Onlara barınacak yerler, yemek, malzeme ve eğitim sağlanıyor. Pekin'de kurulan sanat okullarında yetişmeleri destekleniyordu. Ortaya çıkan kültür, rastgele değil, doğrudan imparatorluk vizyonunun ürünüydü. Bu kültürel hayatın merkezinde ise kaligrafi vardı. Çin'de, Japonya'da ve Kore'de olduğu gibi güzel yazı yalnızca bir sanat değil, kültürün en yüksek ifadelerinden biri sayılıyordu. Zarif bir el yazısı bir insanın eğitimini ve inceliğini gösteriyordu. Kaligrafi yalnızca bireysel bir yetenek değil, imparatorluk gücünün de simgesiydi. Öyle ki bazı Ming imparatorlarının kendileri de kaligrafi eğitimi aldı ve bu sanatı bizzat icra etti. Ming Sarayı'nda 300 yıl boyunca görev yapan sayısız ünlü kaligraf vardı. Erken dönemde Song Ke ve Shenjan, geç dönemde ise Dong Qichang gibi isimler sarayın gözdesi oldu. Özellikle Dong Qichang yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda sanat kuramcısıydı. Kaligrafik manzara resimleriyle formun zirvesine ulaşmış, yazılarıyla da Ming estetiğini şekillendirmişti. Onun eserleri yalnızca güzellikleriyle değil, düşünsel derinliğiyle de hayranlık uyandırıyordu. Kaligrafi elbette tek alan değildi. Ming kültürü şiirle, edebiyatla, kısa hikayelerle ve tarih yazımıyla da zenginleşti. 14. yüzyılın sonundan 17. yüzyılın başlarına kadar yüzlerce şiir ve hikaye kaleme alındı. Bu eserler halk arasında dolaşırken imparatorlar da tarihçileri ve akademisyenleri himaye ederek büyük derlemeler ve çalışmaların ortaya çıkmasına ön ayak oldular. Ming dönemi işte bu yüzden yalnızca bir hanedanlık değil, aynı zamanda bir kültür çağıdır. Onların sanatı, yazısı, edebiyatı ve bilime verdiği destek, Çin'in hem saray duvarlarının içinde hem de uzak taşra köylerinde hissedildi. Bu kültür, imparatorların ihtişamını yansıtmakla kalmadı. Çin halkının hafızasında kalıcı bir iz bıraktı. Yongle İmparatoru'nun enerjik ve üretken saltanatı, yalnızca inşaat projeleri, keşif seferleri ya da askeri reformlarla sınırlı değildi. Onun adı, aynı zamanda insanlık tarihinin en büyük bilgi derlemelerinden biriyle de anılır. Yongle Ansiklopedisi. Bu eser, modern anlamda bir kitap değil, adeta bir bilgi arşiviydi. 20 yılı aşkın sürede hazırlanan çalışma, 23 binin yakın el yazması, rulo ve 11 binin fazla ciltten oluşuyordu. Çin'in geçmişten gelen tüm bilgeliğini, edebiyatını, felsefesini, bilimini ve sanatını tek bir çatı altında toplama çabasıydı bu. Bugün yalnızca uzman çevrelerde bilinse de aslında Ming hanedanlığının entelektüel dünyayı sistemli bir şekilde düzenleme girişimiydi. Ming döneminde yalnızca geçmişin bilgisi derlenmedi. Aynı zamanda yeni metinler de üretildi. Çinlilerin en köklü alanlarından biri olan tıpta büyük ilerlemeler kaydedildi. 16. yüzyılın sonlarında Li Shisen, Benkao Gangmu adlı devasa eseri kaleme aldı.
Tıbbın temeli anlamına gelen bu çalışma, bitkilerden minerallere, hayvansal ürünlerden tedavi yöntemlerine kadar geleneksel Çin tıbbının kapsamlı bir ansiklopedisiydi. Bugün bile Çin'de tıbbın temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Yine aynı dönemde Çin toplumunda basının ilk işaretleri görüldü. Avrupa'da matbaanın yaygınlaştığı çağlarda, Ming'in sonlarında Pekin'de farklı konulara dair küçük haber metinleri ve bildirimler, yani bir tür erken gazete yayımlanmaya başlamıştı. Bu da imparatorluğun yalnızca sanat ve bilimde değil, bilgi paylaşımı konusunda da önde olduğunu gösteriyordu. Ming kültürünün bir başka parlayan alanı ise porselendi. Hanedan ince işlenmiş çanak çömlekleriyle dünya çapında ün kazandı. Özellikle mavi beyaz desenli porselenler 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupa'nın en çok aranan malları arasındaydı. Asillerin, kralların, hatta sarayların sofralarında ve vitrinlerinde Ming Çin'inden gelen bu zarif eserler vardı. Yüzyıllar boyunca süren bu büyülenme 19. yüzyıla kadar devam etti. Ancak tüm bu başarılar Ming Hanedanlığı'nın hiçbir krizle karşılaşmadığı anlamına gelmiyordu. 200 yılı aşkın bir süre güçlü kalan devlet, zaman zaman ciddi sarsıntılar yaşadı. Bunların en çarpıcı örneklerinden biri Tumu Kalesi kriziydi. 1440'ların sonlarında Oirat Moğollarının lideri Esen Taishi, Kuzeydoğu'dan Çin'e büyük bir saldırı başlattı. Ming hükümetinde söz sahibi olan danışman Wang Zhen, tehdidi durdurmak için büyük bir ordu topladı ve sefere çıktı. Ancak işler beklediği gibi gitmedi. 1449 Eylül'ünde Tumu Kalesi yakınlarında yapılan savaşta Ming ordusu büyük bir bozguna uğradı. En büyük felaket ise şuydu: ordunun başında sefere katılan Yingzong İmparatoru esir alındı. Bu yalnızca bir askeri yenilgi değildi. İmparatorun tutsak edilmesi Pekin'de büyük bir siyasi krize yol açtı. Sarayda fraksiyonlar birbirine girdi. Wang Zhen ve yandaşları hedef alındı. 1450'lerden 1460'ların başına kadar imparatorluk adeta iç savaşın eşiğinde sallandı. Kargaşa bununla da bitmedi. 1461 yılının Ağustos'unda Chao Qin adlı bir general Pekin'de bir isyan başlattı. Yingzong İmparatoru esaretten döndükten sonra tahtı yeniden almıştı. Chao Qin ve yanındaki bazı generaller ise geçmişteki sadakatsizliklerinin cezasını görmekten korkuyordu. Bu korku onları isyana itti. Fakat ayaklanma aynı gün bastırıldı. İsyancılar ya öldürüldü ya da intihar etmeye zorlandı. 1449'dan 1460'lara kadar süren bu zincirleme krizler, güçlü görünen Ming Hanedanlığı'nın bile aslında kırılgan olabileceğini gösterdi. Liderlik boşlukları, fraksiyon savaşları ve bölgesel isyanlar devasa bir imparatorluğu bile geçici olarak istikrarsızlaştırabiliyordu. Ming tarihi işte bu ikiliyi yansıtır. Bir yanda yasak şehir, büyük kanal, Zheng He'nin seferleri ve kültürel ihtişam, diğer yanda iç savaşlar, isyanlar ve beklenmedik krizler. Bu yönleriyle Ming yalnızca Çin'in değil, dünya tarihinin en dikkat çekici hanedanlıklarından biri olarak hatırlanır. Ming Hanedanlığı'nın 300 yıllık tarihinde bazı imparatorlar güçlü yönetimleriyle imparatorluğu zirveye taşırken, bazıları da zayıflıklarıyla büyük krizlere yol açtı. Yingzong İmparatoru ilk örneklerden biriydi. Onun dönemi, hanedanı istikrarsızlaştırmış ve kırılganlığını gözler önüne sermişti. Ancak belki de en dikkat çekici örnek 16. yüzyılda tahta çıkan Jiajing İmparatoru oldu. Jiajing'in saltanatı başından itibaren sorunlarla doluydu. 1521'de tahta geçtiğinde doğrudan veliaht değildi. Selefi Zengde İmparatorunun kuzeniydi. Bu durum sarayda derin bir kriz başlattı. Tarihe 3 Rites tartışması olarak geçen süreçte imparatorun meşruiyeti sorgulandı. Tam 4 yıl boyunca entrikalar ve politik oyunlarla mücadele etti. Sonunda yönetimini Pekin'deki yasak şehirde sağlamlaştırabildi. Fakat bu sancılı başlangıç, onun saltanatının nasıl geçeceğine dair kötü bir işaretti. Belki de bu yüzden Jiajing İmparatoru saray entrikalarından uzaklaşmak istedi.
1542'de Pekin'in Batı Parkı'nda yeni bir saray inşa ettirdi ve oraya taşındı. Bu adım aslında hanedanın kalbinde yaşanan bölünmelerin ve güvensizliğin simgesiydi. Yıllar geçse de saray içindeki hizipler ve çekişmeler onun yönetimini gölgelemeye devam etti. Dışarıdaysa durum pek iç açıcı değildi. Kuzey sınırları hala Moğolların ve göçebe kabilelerin akınlarıyla tehdit altındaydı. Sibirya steplerinden güneye inen kabileler sık sık yağma yapıyor, sınır bölgelerini istikrarsızlaştırıyordu. Fakat Jia dönemi özellikle denizlerdeki tehlikelerle anıldı. Sarı Deniz ve Güney Çin Denizi'nde korsanlık öylesine arttı ki binlerce tekne sürekli sahilleri tehdit eder hale geldi. Bu korsan akınları imparatorluğun deniz ticaretini felce uğrattı. Ve tüm bu sorunların ortasında Çin'i tarihinin en yıkıcı felaketlerinden biri vurdu. Şanşi depremi. 23 Ocak 1556'da yerin altından yükselen şiddetli sarsıntılar Şanşi eyaletini harabeye çevirdi. Ölçümlere göre 7,5 ile 8 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen bu deprem, yalnızca Çin'in değil, insanlık tarihinin de en ölümcül depremlerinden biri olarak bilinir. Bölgenin yerleşim biçimi felaketin boyutunu katladı. O dönemde Şanşi'de halkın çoğu lös adı verilen yumuşak toprak, yamaçlara oyulmuş mağara evlerde yaşıyordu. Bu evler deprem anında birer tuzak haline geldi. Çoğu bir anda çöktü, bazılarının girişleri kapanarak içerideki insanları diri diri gömdü. Yüz binlerce insan bir anda hayatını kaybetti. Ama yıkım bununla bitmedi. Nehirlerin yönü değişti, sulama sistemleri çöktü, tarım üretimi durma noktasına geldi. Pirinç gibi temel mahsuller ekilemedi, kıtlık başladı. Depremin hemen ardından yüz binlerden fazla kişinin öldüğü, sonraki aylarda açlık ve hastalıklarla yüz binlerce kişinin daha yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor. Tarımın çökmesi, kırsal nüfusun yerinden edilmesi ve salgınların yayılması, bu felaketi Ming Hanedanlığı'nın karşılaştığı en ağır darbelerden biri haline getirdi. Jia saltanatı yalnızca doğal afetler ve korsanlıkla değil, aynı zamanda Çin'in dış dünyayla yeni temas biçimleri geliştirmesiyle de dikkat çekti. 16. yüzyılda Avrupa, dünyanın dört bir yanına açılıyordu. Kuzey Amerika kıyılarında, Güney Amerika'da, Afrika'da, Hindistan'da ve Doğu Hint adalarında Avrupalılar görülmeye başlamıştı. Çin için bu durum tamamen yeni değildi. Zira Çinliler Avrupalılarla ilk kez karşılaşmıyorlardı. Daha Yuan Hanedanlığı döneminde Marco Polo gibi gezginler İpek yolu üzerinden Çin'e ulaşmış, Moğol İmparatorluğu Avrupa ve Asya'yı tek bir çatı altında birbirine bağlamıştı. Ama 16. yüzyılda durum farklıydı. Bu kez Avrupa yalnızca tüccar ve gezginlerle değil, güçlü devletler, misyonerler ve tüccar filolarıyla Çin kapılarına geliyordu. Ming Hanedanlığı ise bu yeni çağın eşiğinde hem kendi iç sorunlarıyla hem de dünyanın değişen dengeleriyle yüzleşmek zorundaydı. 16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde Çin'in Avrupalılarla teması yeni bir boyut kazandı. Bu kez karşılarına çıkanlar İpek yolundan binlerce kilometre yürüyerek gelen tüccarlar değil, okyanusları aşan denizci güçlerdi. Portekizliler 15. yüzyılın sonunda Afrika kıyılarını dolaşıp Hint okyanusunu geçerek Asya'ya ulaşmıştı. Bir süre sonra Doğu Hint adaları üzerinden daha da doğuya ilerleyerek Güney ve Güneydoğu Çin kıyılarında belirmeye başladılar. Çin'in tarih sahnesinde gördüğü bu Avrupalılar, Marco Polo'nun dönemindeki gibi masum tüccarlar değildi. Onlar Katolik misyonerler, sömürgeci tacın temsilcileri ve saldırgan tüccarlardı. Amaçları yalnızca baharat ve ipek ticaretinden pay almak değil, aynı zamanda Uzak Doğu'nun hükümdarlarını Hristiyanlığa, Katolik ya da Protestan kazandırmaktı. Zamanla İspanyollar, Hollandalılar ve İngilizler de bu sahneye katılacaktı. 1580'lerde İtalyan Cizvitlerden Michele Ruggieri Pekin'e ulaşmayı başardı. Bu, Avrupalı misyonerlerin Çin'in kalbine girişine dair ilk adımlardan biriydi.
İlk başta Avrupalılar ile Ming Sarayı arasındaki ilişki görece uyumluydu. Ancak ilerleyen yüzyıllarda, özellikle 19. yüzyılda Avrupalılar Çin kıyılarını kendi ticaret kolonilerine çevirecek ve imparatorluğu ağır bir sömürge baskısıyla karşı karşıya bırakacaktı. Ming döneminde ise Avrupa varlığı Güneydoğu'da Macao limanıyla sınırlı kaldı. Ming imparatorlarının esas kaygıları kuzeydeydi. Çünkü Moğolların ve göçebe kabilelerin akınları hala bitmemişti. Timur ve haleflerinin orduları zaman zaman Çin'in batı sınırlarına yöneliyor, kuzeydeki Moğol konfederasyonları sınır köylerini yakıp yıkıyordu. Bu baskılar Ming imparatorlarını bir kez daha Çin Seddi'ne yöneltti. Antik çağlardan beri var olan bu savunma hattı, farklı hanedanlarca yüzyıllar boyunca onarılmıştı. Ama en büyük ve en görkemli restorasyon Ming döneminde yapıldı. Tarihçiler ve arkeologlar için bugün hala duvarın hangi kısmının hangi döneme ait olduğunu kesin olarak belirlemek zordur. Ama açık olan şu, Ming döneminde binlerce gözetleme kulesi ve yüzlerce kilometrelik duvar yeniden inşa edildi ya da güçlendirildi. Özellikle 1560'ların sonlarında Liaodong gibi Kuzeydoğu eyaletlerinde büyük yatırımlar yapıldı. Amaç tarım arazilerini ve halkı kuzeyden gelen akınlardan korumaktı. Bu savunma politikaları o kadar etkiliydi ki 16. yüzyılın ikinci yarısında Ming yalnızca sınırlarını savunmakla kalmadı. Duvarın ötesine geçerek yeni topraklarda ele geçirdi. Çin Seddi'nin bu yeniden doğuşu, imparatorluğun kuzey bozkırlarına karşı verdiği kararlı mücadelenin bir simgesiydi. Ama tarih bazen en büyük tehditlerin dışarıdan değil, içeriden geldiğini gösterir. Ming'in sonunu hazırlayan krizler, Bozkır'dan değil, imparatorluğun iç sorunlarından ve Kuzeydoğu'daki Mançurya'dan yükseldi. 1572'de 8 yaşında bir çocuk tahta çıktı. Wanli İmparatoru. Babası Long King'in ani ölümü, devletin başına henüz çocuk yaşta bir hükümdarı getirmişti. Bu durum başlı başına sorun demekti. Üstelik devlet hala Şanşi depremi gibi büyük felaketlerin ardından gelen tarımsal krizlerle boğuşuyordu. Açlık, kıtlık, bölgesel huzursuzluk, her şey üst üste gelmişti. Yine de ilk yıllarda devlet bir nebze toparlanmayı başardı. Saray danışmanları genç imparator adına yönetimi sürdürdü. Sınırlar savunuldu ve ekonomi kısmen toparlandı. Ancak ilerleyen yıllarda Wanli'nin uzun saltanatı Ming hanedanlığını yavaş yavaş zayıflığa ve dağılmaya sürükleyecekti. 16. yüzyılın sonlarına doğru Çin, dış ticaretin giderek büyüdüğü bir döneme girdi. Portekizliler ve diğer Avrupalılar güney limanlarına ulaştıklarında ipek, yeşim taşı ve porselen gibi Çin'in en değerli ürünlerine büyük bir iştahla yöneldiler. Bu ticaret sadece Avrupa ile sınırlı değildi. Aynı yıllarda Kuzey Hindistan'da yükselen Babür İmparatorluğu alt kıtada istikrar sağlıyor ve böylece Asya ticaret yollarını daha güvenli hale getiriyordu. Çin hem doğudan hem batıdan iştahla aranan bir medeniyetin kalbinde bulunuyordu. Fakat içeride durum pek parlak değildi. Wanli İmparatoru 1580'lerde reşit olup yönetimi bizzat eline aldığında beklenen güçlü liderlik ortaya çıkmadı. Zayıf karakteri, kötü danışmanlara bağımlılığı ve eyaletlerdeki otorite boşluğu imparatorluğu giderek daha kırılgan hale getirdi. 1590'lara gelindiğinde huzursuzluk iyice artmıştı. 1592'de Çin'in kuzeybatısında Ordos veya Ningxia Seferi olarak bilinen büyük bir isyan patlak verdi. Aynı dönemde Japonya, Kore Yarımadası üzerinden Çin'e saldırı girişiminde bulundu ve bölgeyi kendi nüfuzu altına almaya çalıştı. Bütün bunlar Ming hanedanlığının artık zayıflamaya başladığının işaretleriydi. Önümüzdeki yarım yüzyıl boyunca krizler, isyanlar ve dış tehditler zinciri imparatorluğu adım adım çöküşe sürükleyecekti. Yine de Wanli tam 48 yıl boyunca yani 1620'ye kadar tahtta kaldı. Bu onu Ming'in en uzun süre hüküm süren imparatoru yaptı. Ancak uzun saltanat imparatorluğu toparlamaya yetmedi. Ölümünden sonra yerine oğlu Taichang İmparatoru geçti. Fakat o da yalnızca birkaç hafta içinde şüpheli koşullar altında hayatını kaybetti.
Ardından Tianqi İmparatoru tahta çıktı. Fakat o da devlet işlerinden çok marangozluğa merak salmış, zamanının çoğunu ahşap işleriyle uğraşarak geçiren eksantrik bir hükümdardı. Oysa imparatorluğun ihtiyacı marangoz değil, güçlü bir liderdi. Tam da bu zayıflık yıllarında Çin'in kuzeydoğusunda yeni bir güç yükseliyordu. Jürkenler. Kore Yarımadası'nın kuzeyinde ve bugünkü Güneydoğu Rusya'nın topraklarında yaşayan bu kabileler kendilerini Han Çinlilerinden farklı görüyor, ayrı gelenekler sürdürüyorlardı. Çinli ve Koreli kaynaklar onların görünüşlerinin, giyimlerinin ve adetlerinin çok farklı olduğuna dikkat çeker. 13. yüzyıldaki Moğol istilasına benzer bir süreç yaşanıyordu. Kuzeyden gelen yabancı bir halk birleşiyor ve Çin'in kapılarına dayanıyordu. Bu birleşmenin mimarı 17. yüzyılın başında öne çıkan Nur Hacı adlı bir liderdi. Jurchen kabilelerini tek bir konfederasyon altında topladı. Disiplinli bir ordu kurdu ve sınırdaki Ming kalelerini zorlamaya başladı. 1626'da onun ölümünden sonra oğlu Hong Taiji yönetimi devraldı. Hong Taiji yalnızca başarılı bir savaşçı değildi. Aynı zamanda siyasi bir vizyon sahibiydi. 1630'larda halkını yeniden tanımladı. Artık sadece Gürken değil, Mançu adıyla anılacaklardı. 1635 civarında Hong Taiji resmen Qing hanedanlığını kurduğunu ilan etti. Bu yeni hanedan hızla Kuzey Çin'deki Ming otoritesine meydan okumaya başladı. Elbette Ming hemen bir gecede düşmedi. Jurchen Mançu gücü 1610'larda birleşmeye başlamış, Ming'in sonu ise ancak 1644'te gelmişti. Yani neredeyse 30 yıllık kademeli bir süreç yaşandı. Ama tıpkı Moğol fethinde olduğu gibi Çin halkı yeniden kuzeyden gelen yabancı bir gücün istilasıyla karşı karşıya kaldı. Ming'in son günleri işte bu çeyrek yüzyıllık büyük çalkantının içindeydi. İç isyanlar, zayıf imparatorlar, dış baskılar ve Mançurya'dan yükselen yeni bir güç. Bütün bunlar birleşince bir zamanların görkemli Ming hanedanlığı tarih sahnesinden çekildi ve yerini Qing hanedanlığına bıraktı. 17. yüzyılın başlarında Çin'in kuzeydoğusunda tarihi bir dönüm noktası yaşandı. 1618'in Mayıs ayında Jurchen kabilelerinin lideri Nur Hacı, Ming yönetimine karşı 7 şikayet olarak bilinen bildiriyi yayımladı. Bu belgede Ming'in Mançurya üzerindeki yönetim şartlarını ihlal ettiği ve Gürkenlerin sadakatinin artık geçersiz olduğu ilan ediliyordu. O an Çin'in kuzeydoğusunda yavaş ama geri dönülmez bir savaşın fitili ateşlenmişti. Başlangıçta Gürkenler küçük bir güçtü. Yarı göçebe geçmişleri, geniş toprakları idare etme konusunda onlara bir deneyim sunmuyordu. Fakat 1620'lere gelindiğinde durum hızla değişti. Nur Hacı ve çevresindekiler yalnızca savaşçılarla değil, deneyimli bürokratlarla da güçlerini pekiştirmeye başladı. Disiplinli ordular kuruldu. Ming'in sınır kalelerine saldırılar sıklaştı. Nur Hacı 1626'da öldüğünde, oğlu Hong Taiji onun mirasını devraldığında, Jurchenler artık Ming'in önemli topraklarını ele geçirmişti. Hong Taiji yalnızca babasının fetihlerini sürdürmekle kalmadı. Aynı zamanda kalıcı bir devlet düzeni kurmaya girişti. Yüzyıllar boyunca Qing Çin'ine damga vuracak olan bayrak sistemi bu dönemde ortaya çıktı. Bayraklar hem askeri hem idari birim olarak işlev gördü. Jurchen toplumunu örgütledi. Fethedilen halkları kendi bünyesine kattı. Hong Taiji'nin ilk önceliği batıya doğru genişlemekti. 1620. ve 1630. yılların başında ordularını Kuzey Çin boyunca ve dış Moğolistan'a yönlendirdi. Aynı zamanda kuzeye, bugünkü Rusya'nın Amur bölgesine ve güneye Kore Yarımadası'na seferler düzenledi. Bu arada Ming'in otoritesi özellikle güneyde çöküyordu. Burada ortaya çıkan Güney Ming olarak bilinen kalıntı devletler bir süre daha hayatta kalmayı başaracaktı. 1630'ların ve 1640'ların başına gelindiğinde Qing orduları artık Kuzey Çin'in tamamını kademeli olarak fethediyordu. Bu sürecin doruk noktası 1644'te yaşandı. Jianshen olayı. Bazı kaynaklarda Pekin Savaşı olarak da anılan bu olay, Ming hanedanlığının sonunu getirdi. Durum oldukça karmaşıktı.
Hong Taiji bir yıl önce ölmüştü. Yerine geçen oğlu Shunji İmparatoru ise henüz 5 yaşındaydı. Bu yüzden Qing tarafında gerçek yönetim generallerin ve danışmanların elindeydi. Öte yandan Ming'e karşı savaşan köylü isyancılar da vardı. 1644 baharında Li Ziheng'in ordusu Pekin'e doğru yürüdü. Ancak büyük bir meydan savaşı yaşanmadı. Yıllar süren krizler, kıtlıklar ve moral bozukluğu Ming sarayını çaresiz bırakmıştı. Rivayetlere göre saray hadımlarından biri bir anlaşma yaptı ve şehrin ana kapılarından biri açıldı. İsyancılar kolayca Pekin'e girdi. Son Ming İmparatoru Chongzhen saray bahçelerinde bir ağaca kendini asarak intihar etti. Bu sahne Ming'in 300 yıllık saltanatının dramatik sonunu simgeledi. Ancak bu Çin'de savaşın bittiği anlamına gelmiyordu. Güneyde Ming sadıkları Güney Ming adıyla varlıklarını sürdürdüler. 1662'ye kadar farklı prensler imparatorluk iddiasında bulundu. Hatta sonuncusu Tayvan'a kaçan Ningjing Prensi 1683'e dek Ming Hanedanlığı'nın hala var olduğunu savundu. İlginç bir şekilde bu olay 1949'da Çin İç Savaşı sonunda milliyetçilerin Tayvan'a kaçışını andıran bir tarihsel paralellik oluşturdu. Çin Hanedanlığı 1644'te Pekin'de kontrolü ele geçirdikten sonra Çin'in yeni hakimi oldu. 2,5 yüzyıldan fazla hüküm sürdüler, ta ki 1911 devrimine kadar. Onların yönetimi boyunca Çin, kimi zaman güçlü bir imparatorluk görüntüsü verse de özellikle 19. yüzyıldan itibaren batılı güçlerin artan baskısıyla karşı karşıya kaldı. 1830'dan itibaren Britanya, Fransa ve Rusya gibi devletler Çin'in işlerine doğrudan müdahil oldular. 1860'ta ise Pekin'in işgal edilmesi, Qing'in giderek zayıflayan durumunu gözler önüne serdi. Ama tüm bunlar başlamadan önce 1644'te yaşanan Jianshen olayı, Ming Hanedanlığı'nın sonunu, Qing'in ise yükselişini ilan etmişti. Çin, yeniden kuzeyden gelen yabancı bir hanedanın hükmü altına girmişti. Ming Hanedanlığı'nın çöküşünden sonra Çin, Japonya'nın yaptığı gibi tam anlamıyla modernleşme yolunu seçemedi. Bunun yerine yarım yüzyılı aşan krizler ve gerilemeler yaşadı. Bu süreç sonunda Qing Hanedanlığı'nın sonunu ve uzun iç savaş dönemlerini beraberinde getirdi. Ama Qing'in hikayesi bundan ibaret değildi. 18. yüzyılda ülke üzerindeki kontrolünü sağlamlaştıran Qing, oldukça agresif bir genişleme politikası izledi. Himalayalara doğru seferler düzenlediler. Güney Çin denizinde devasa korsan filolarını dizginlemek için güçlü donanmalar kurdular. Özellikle 1735'ten 1796'ya kadar süren Qianlong İmparatorluğu'nun uzun saltanatı, Qing yönetiminin altın çağı olarak kabul edilir. Yani Qing'in tarihi de tıpkı onlardan önceki Ming gibi göründüğünden çok daha karmaşık bir hikayedir. Ming Hanedanlığı, Çin'in uzun tarihinde büyük kontrastların dönemi oldu. Aslında oldukça uğursuz şartlarda başlamıştı. 13. yüzyılda Moğollar, Kubilay Han'ın yönetiminde Çin'i fethetmişti. Kısa bir altın çağdan sonra ülke, kıtlıklar, bölgesel savaşlar, istikrarsızlıklar ve veba salgınlarıyla sarsıldı. İşte bu kriz ortamı, fakir bir köylü kökeninden gelen Zhu Yuanzhang'ın Güney ve Doğu Çin'de güç tabanı kurmasına ve sonunda tüm Çin üzerinde kontrol iddia etmesine zemin hazırladı. Onun kurduğu Ming Hanedanlığı, sonraki yüzyılda Doğu Asya'nın en baskın gücü oldu. Zirve noktası ise oğlu Yongle İmparatoru'nun 15. yüzyılın başlarında ünlü amiral Zheng He'nin neredeyse 30 yıl süren seferlerini başlatmasıyla geldi. Bu yolculuklar hakkında birçok efsane var. Çinlilerin Amerika'ya ulaştığına dair uçuk iddiaları bir kenara bırakırsak, bu seferlerin Doğu Hint adalarından Hindistan'a, hatta Orta Doğu ve Afrika boynuzuna kadar Çin imparatorluk gücünün açık bir ifadesi olduğu kesindir. Bu, Ming'in altın çağıydı. Ama 16. yüzyılda işaretler değişmeye başladı. 1556'da Şanşi depremi gibi büyük felaketler, ardından Portekizliler ve diğer Avrupalıların Çin limanlarına gelişi yeni bir dönemin habercisiydi. Fakat Ming'in sonunu getiren şey ne Avrupalılar ne de doğal afetlerdi. Esas tehdit Kuzeydoğu'dan geldi. Mançurya'da yükselen yeni bir güç. 10 yıllar süren istikrarsızlığın ardından Ming Hanedanlığı 17. yüzyıl ortasında çöktü ve Çin'in son büyük imparatorluk hanedanı olan Qing iktidara geldi.
Burada önemli bir yanılgıya düşmemek gerekiyor. Çinliler, Ming döneminde ülkelerini tamamen dünyadan izole etmiş değildi. Elbette Kore'deki Joseon Krallığı ve Japonya'daki Tokugawa Şogunluğu gibi Avrupalı misyonerlere ve yabancı etkilere karşı sınırlar koydular. Ama 1830'lardan sonra Çin'in Batı karşısında yaşadığı krizler yalnızca izolasyondan değil, çok daha karmaşık tarihsel koşulların sonucuydu. Bütün bunlardan önce Ming Hanedanlığı, Çin'in Asya genelinde imparatorluk iddialarını en açık biçimde dile getirdiği son dönemlerden biriydi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ming Hanedanlığı gerçekten İmparatorluk Çin'inin son büyük çağı mıydı? Yoksa Qing Hanedanlığı 18. yüzyılda kendi altın devrini yaşamayı başardı mı? Görüşlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla tarih yolculuğu için abone olmayı unutmayın.